Merhabalar, kanalıma, videoma hoş geldiniz arkadaşlar. İkiye katladım. Kumaşımın üzerine düzeltme çizgisini çektim. Şimdi 8 santim ense yapıyorum. 8 santimde yaka oyuntusu yapıyorum. Ön bedenden başlıyoruz. Evet. Bu sefer normal bir şekilde önce bedenimizi ayarlayacağız. Sonra reglana çevireceğiz. Hiç bilmeyenler için çok kolay bir şekilde göstereceğim. 12 santim omuz işareti alıyorum. 3,5 santim omuz düşüklüğü veriyorum. Şuradan hemen arka ve ön uzunluk 44 santimi işaretliyorum. Hemen 66 santim kalça düşüklüğü ve elbisemizin boyunu şu şekilde 105 santim yapıyoruz. Bu çizgileri hemen enine düz olarak uzatıyorum. Kalça ve beden boyu. Şimdi kol evini buluyorum. Şuradan omuz düşüklüğünün altından şöyle 22 santim. Burayı da düz bir şekilde uzatıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi normal beden ölçülerimizi yerleştiriyoruz. İşaretliyorum. 2 santim dikiş payı veriyorum. 2 santim bolluk payı veriyorum. 1 santim de dikiş payı veriyorum. Ve göğüs ölçümüzü yerleştiriyoruz. Burası bel ölçümüz. Belimizle göğsümüzü aynı yapıyoruz. Toplamda 30 santim yapıyor. Kalça ölçüsü 116 bölü 29 çıkıyor. Kalça ölçümü buraya 29'u yerleştiriyorum. 2 santim bolluk payı, 1 santim de dikiş payı veriyorum. Toplamda 33 santim yapıyor. Şimdi buraları hemen birleştiriyorum. Şöyle. Şurayı da düz iniyoruz. Kalçayla boyumuzu düz iniyoruz. Hafif çanlık da verebiliriz. Hafif çanlık veriyorum. Ve hemen şuradan 2-3 santim yukarı çıkıyorum. Riga cetvelimle burayı da etek ucunu düzeltiyorum. Evet, şimdi beden kalıbımız çıktı. Şimdi bunu nasıl reglana çevireceğiz arkadaşlar? Bakın, reglana çevireceğiz. Reglana çevirmek için yaka oyuntumdan içeriye 3,5 santim giriyorum. Ve bu 3,5'la şurayı düz bir şekilde çiziyorum. Evet. Buyurun size reglan kol. Çok kolayca. Bu arka bedenimiz için şu çizgi. Ön için bunun ortasını buluyoruz. 32 santim. Şöyle buradan 1 santim içeri giriyoruz ön oyuntu için. Riga cetvelimle çiziyorum. Şu şekilde. Fakat şimdi arkaya göre keseceğiz. Çünkü arka beden için gerekli. Şimdi reglan kolumuzu, ön bedenimizi kesiyoruz. Hiç bilmeyenler bu yöntemle çok kolay reglan kolunu dikebilir. Evet, reglan kol arka kalıbımız çıktı. Yani ön bedenimiz çıktı. Evet arkadaşlar, ben arka için kumaşımı serdim. Bedenimizi de yerleştirdik. Şimdi burada yapmamız gereken arka omuzda 3 santim burayı yükseltmek.
Evet arkadaşlar, 3 santim burayı yükseltiyoruz. Yakamızdan bu şekilde 3 santimi yükselterek çiziyoruz. Yapmamız gereken arka bedende sadece bu. Burayı da yükseltiyoruz. Şimdi şu kestiğimiz arka içindi. Burayı şöyle arka için çiziyoruz. Geri kalan taraf hepsi aynı şekilde. Evet. Şimdi arkayı 3 santim yükselttik ve kesiyoruz. Arka ve ön reglan kol kalıbı elbisemiz çıktı. Şimdi ön bedende oyuntuyu kesmemiştik. Oyuntumuzu kesiyoruz. Evet. Ön beden, arka beden. Reglan kol elbisemiz. Şimdi kolumuzu keseceğiz. Evet, kol için her zamanki gibi kumaşımızı 4 kat yaptık. Her zaman normal kestiğimiz kol gibi paza ölçüsüne göre katladık. Şimdi ben kumaşımın üzerinden hemen düzeltme çizgimi çekiyorum. Ve burada bir hesaplama yapmamız gerekiyor. Şimdi reglan kol için ön bedenimizin yakasından 3,5 santim girip kolu çizmiştik. 3,5 santim. 3 santim de buradan artırarak arka için çıkmıştık. 3,5 artı 3 bunu topluyoruz. 6,5 santim. Şimdi bu 6,5'u hemen kolumun burasından giriyorum. 6,5. Şimdi şurası da bizim kolumuzun pazısı. Ve hemen arka kolumu, arka bedenimi ölçüyorum. Bakın şurayı. Arka bedenimin burayı ölçüyorum ve 35 santim. Şuradan tutuyorum mezromu 6,5 girdiğim yerden. Şöyle 35'e pazımın ölçüsüne işaretini alıyorum. Buraya. Bu 6,5'dan bu 35'e burayı düz bir şekilde çiziyorum. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Kolumuz. Şimdi kol boyumu ayarlıyorum. Kol boyum şöyle 74 santim olsun. Burayı da çiziyorum 74'ten. Manşetim 12 santim olsun. Ve burayı şu şekilde kapatıyorum. Arka kol olarak kesiyoruz. Evet. Kolumuz çıktı. Kol ve ikiye açıyorum. Şimdi kolumuz arka bedene göre kesildi. Ön bedenimi alıyorum. Ve ölçüyorum. 3 santim düşeceğiz arkadaşlar. Burası 34. Şuradan 3 santim eksiltiyorum. Ön için. Burayı şu şekilde reglan olarak keseceğiz. Evet.
Reglan kolumuz çıktı arkadaşlar. Bakın arka kol, ön kol. Şimdi burayı bu şekilde dikeceğiz. Bakın. Bu arka bedenimiz. Arka bedenimiz buraya dikilecek. Şöyle. Ön bedenimiz de buraya. Reglan kolumuz bu kadar basit bir şekilde kesildi arkadaşlar. Evet, ben ön bedenimi aldım. Ön kolumu da aldım. Öncelikle ön beden ve ön kolumu birleştiriyorum. Şimdi kolumuzun arkası burası. Arka bedenimi alıyorum. Arka kol ve arka bedenle birleştirmemi yapıyorum. Şimdi tekrar buraya diğer ikinci kolumun arkasını birleştiriyorum. Evet. Sırayla birleştiriyoruz. Şimdi kolumuzun önü ve bedenimiz, ön bedenimiz. Ön kol ve ön beden son olarak buradan birleştiriyorum. Evet. Şimdi koldan tutuyorum. Reglanlarımızı birleştirdik. Kol ucundan tutuyorum. Elbisemin yanını kapatıyorum. Evet, elbisemizin yanını diktik arkadaşlar. Diğer yanını da dikiyorum. Evet, elbisemizin birleştirmelerini yaptık. Şimdi yaka çevresini ölçüyoruz arkadaşlar. Bakın şu şekilde yaka çevresini ölçüyorum. Yuvarlayarak ölçüyorum yaka çevresini ve 68 santim. Şimdi şöyle 7 santimlik bir bant kestim. Bakın. Şöyle 7 santim. Bunu 68'lik şeyimizi 64 santimden bandımızı keseceğim. 4 santim eksiğini. Hatta 5 de yapabiliriz. 63'ten keselim. 63'ten kesiyorum bandımı. Burayı dikeceğim ve ikiye katlayarak ütüleyip yakamıza yerleştireceğiz. Yakamızı 2 kat ütüledik. Şimdi arkadan iğnelemeye başlıyoruz arkadaşlar. Bakın. Şöyle. Dikişi dikişin üstüne getirmiyorum. 1-2 santim kaydırıyorum. Makineden geçerken sertlik olmasın diye. Şöyle.
Yaka bandımı çekerek bedenime iğneliyorum. Siz buna benden dikebilirsiniz. Benim elimde böyle bir trikom vardı. Ben bunu da göstermek istedim. Bu şekilde iğneleyip dikiyorum. İğnelediğim yakamı iğnelerimi çıkartarak dikiyorum. Bakın overlock'ta. Üç katı da birbirine denk getirerek yaka bandımızı dikiyoruz. Evet, yakamızı bitirdik. Kol ucunu ve etek ucunu katlıyorum. Bitmiş haliyle paylaşıyorum. Evet arkadaşlar, reglan kol elbisemizin bitmiş hali çok şık oldu. Siz de bu şekilde sivit, elbise, kapşonlu hırka her şeyi dikebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi reglan kolumuz çok güzel. Siz de beğeniyorsanız beğeni ve yorumları unutmayalım arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.